Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere yatırımda düşenin dostu olmak isimli bir konu işleyeceğim. Bu ne anlama geliyor? Bildiğiniz gibi benim yatırım anlayışımda alsatçılık yoktur. Uzun vadede yatırımlarımı düzenli bir şekilde yaptığım bir sistemim vardır. Ve nerede bir düşmüş hisse ya da bir fon varsa benim ilgi alanıma bunlar giriyor. Öncelikle size çok güzel ve faydalı bilgiler vereceğim. Lütfen arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz ve motive etmiş olursunuz. Videoma geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben çok eski bir kripto para yatırımcısıyım. Daha doğrusu yatırımcısı değilim, alsatçısıydım. Şu anda ilgilenmiyorum. Niye ilgilenmediğimi açıklayacağım. Bundan yaklaşık olarak 2 sene öncesine kadar kripto para, hatta biliyorsunuzdur bu boğa yaptığı zamanlarda işte Sand'ın, Mana'nın daha böyle yeni popüler olduğu zamanlara çıktığı zamanlarda herkes gibi ben de çok güzel paralar kazandım ve güzel karlar da ettim. Hatta şunu söyleyeceğim. Solana'yı 40 dolarlardayken ben keşfetmiştim. Yani keşfetmiştim derken tabii ki de sonuçta 5 dolar 10 dolarlardayken keşfedenler vardı. Fakat ben 40 dolarken keşfetmiştim ve girmemiştim. O süre zarfında bir baktım Solana bir baktım Solana 40'lardan işte 70'lere kadar çıktı. Ya dedim Aydın sen niye bunu almıyorsun dedim. Ya alsana. Yani sonra kendi kendime sordum niye almıyorum, niye girmiyorum diye. Bir baktım ki yaklaşık ben 80'lerdeyken girdim. Şimdi 80'lerdeyken aldım. Baktım 90'lara çıktı. Bir tane daha almıştım. Yavaş yavaş çıkmaya devam ediyorken o süre zarfında 110'lara gelmişti. Yani normalde böyle bir yatırım yapmak doğru değil. Bu anlayış yanlış. Zaten belli bir seviyeye gelmiş, yükselmiş. İşte yüzde bilmem kaç yüz yapmış, kaç bin yapmış. Böyle bir coin ya da hisse senedine girilmez. Ben tabi o zamanın acemiliğinin vermiş olduğu bir şeyle, cesaretle giriş yapmış bulundum ve 110'dayken de yine aldım. Ben de 8 tane Solana olmuş oldu o zamanlarda. Sonra 150, 160, 200 derken dedim ki bu işin sonu nereye gidiyor dedim ya. Ben bilmiyor halimdeyken bile dedim ki burada bir iş var. 230'lara geldi, 250'ye geldi. Ya dedim artık dedim satman gerekiyor bence. Sonra bir baktım biliyorsunuz coin mühendisi var. Onlara çok ciddi derecede Solana varmış. 1 dolarlardayken almışlar. Belki daha da düşükken centlerdeyken almışlar. 230'lardayken Solana'dan çıktılar. Ben bu haberi duyunca hemen ne yaptım? Dedim ki ben bir aksiyon almam lazım. Benim dedim bir şey yapmam lazım. Çıkmam gerekiyor. Sonra işte 250'lere geldi. 255'e falan geldi. Dedim ki Aydın artık çık. 240, 230 derken 220'lere geldi. Dedim ki eyvah dedim düşüyor. Dedim satmam gerekiyor. Neyse biraz sabrettim. Birazcık bekledim işte 233'lere falan gelmişken hepsini sattım çıktım. Arkadaşlar kendime o kadar büyük bir iyilik yapmışım ki 233'ten çıkmasaydım biliyorsunuz yani düştüğü durumları 30 dolarlar 20 dolarlara düştü. 40'lara falan çıktı ama yani inanılmaz zarar edecektim. Dolayısıyla arkadaşlar gerçekten bu bir gerçek. Yani Warren Buffett diyor ben paylaştım biliyorsunuz. Bunu da paylaşmıştım sözünü. Bir yerde bir balon varsa orada kesinlikle bir iğne vardır ve patlar. Yani zaten öyle bir yere gelmiş ki bu kadar binlerce, yüzde binlerce artan bir işte bu fon da olabilir, hisse de olabilir, coin de olabilir. Ne olursa olsun orada olmamanız gerekiyor. Ben de yani hasbelkader şansıma denk geldi. Sattım. Şu anda düşünebiliyorsunuz değil mi? Yüzde işte 1000 belki benim zararım vardı. Ya zaten kazandığımız bütçeler belli, yatırımlarımız belli. Öyle 1 milyon lirayla biz yatırım yapmıyoruz. Yani o zamanlardan bahsediyorum. Bu paralarla biz yatırım yapmıyorduk. Yani çok ciddi kayıplarla hatta belki de insanlar çok ciddi kayıplara uğradı. İşte Bitcoin biliyorsunuz 60 binlere çıktı. Herkes gel gel oldu ve girdiler. Orada kalanlar oldu. Hala şu anda 26-27 binlerde geziyor. Bu yüzden de insanların kayıpları çok ciddi. Demek istediğim konu şu. Siz yükseliş trendinde olan bir ürünü almayın. Eğer uzun vadeli yatırımcıysanız bundan vazgeçin. Korkun ve kaçın. Ama siz günlük işte alsatçıysam ya ben işte 500 bin lira koydum. %3 alsam da benim için çok iyi para. Tabii ki iyi para yani. %3 o rakamlara çok güzel para ediyor. Veya işte ben 100 bin lira koydum. %8 aldım. Yani çıkabilirsin alsatçıysan çıkabilirsin ama uzun vadeciysen yani %3'ler, %5'ler bunlar küçük karlar arkadaşlar. Yani gerçekten siz şöyle örnek vereceğim. 2 ayda %100 kar mı aldınız? Çıkabilirsiniz. Ben işte bir yatırım yaptım. 1 yıl boyunca orada kalacağım. Bir baktım yani 2 ayda %100 kar elde ettim. Yani ne işim var benim orada? Ben tabii ki çıkacağım. Bakacağım düşük kalmış bir
O anda hisse senedi, fon, emtia neyse onu alacağım. Tamamen olay budur arkadaşlar. İşin en kolay yatırım tarafı ve yönü, düştüğü zaman düşenin dostu olacağız. Biz kaldıracağız ve sahip olacağız. Ama çıktıysa da ya kardeşim sen çok güzel bir yere gittin. Artık kendine çok iyi bak. Benim seninle bir işim olmaz deyip ya elimizdeyse satacağız ya da hiç girmemişsek almayacağız. Ben mesela biliyorsunuz paylaşıyorum. Bu ara halka arzlar çok trend ve yani normalde benim kendimin öğrendiği yatırım anlayışına aykırı arkadaşlar. Benim kendimin tecrübe ettiği, uzmanlar işte ekonomistlerden takip ettiğim kadarıyla, öğrendiklerimle yaptığım hareketler benim düşükken almak, çıktığı zaman orada olmamak ya da işte çok ciddi bir seviyede anlattığım gibi kısa sürede çok ciddi bir kar elde ettiysem satarım, ucuz kalmış mala girerim. Halka arzlar arkadaşlar giriyorum. Yani bir haftada çok ciddi para kazandım. Şu anda normal şartlarda hani bir 50 bin işte 100 bin lira koymuş olsaydım eğer kesinlikle beklemezdim. Ama bildiğiniz gibi işte 500 lira 1000 liralarla biz girdiğimiz için yani diyorum ki 1000 lira 2000 lira kar etmişim, 5000 lira kar etmişim, gitse ne olur üzülmem diyorum yani. O yüzden de arkadaşlar benim kendimin tecrübe ettiği ve hayatımda çok büyük ders aldığım bu olay yüzünden ve edindiğim yeni güncel bilgiler sayesinde de ben çıkan trend olmuş bir şeyle işim olmaz, girmem. Düşen, düşüş seviyesinde yatay seyreden şeylerle her zaman ilgilenirim. Hatta aldım, düştü. Bak işte aldırdın bize veya ben aldım. Bak ne oldu düştü. Ya problem yok ki. Yine alırım. Benim elimde 10 bin liram varsa 10 bin lira ben oraya yığmıyorum. 10 bin liram varsa 3 bin alıyorum. Bekliyorum. Çıktı mı? Almıyorum. Başka bir şey alıyorum. Düştü mü? 2000 daha alıyorum. Benim öğrendiğim yatırım anlayışım budur arkadaşlar. O yüzden de ya biz işte Türk lirasında kaldık. İşte paramızın değeri kayboluyor. Hemen girmem lazım. Öyle bir şey olmuyor. Evet tabii ki değer kaybediyor ama bu değer kaybı biliyorsunuz. Bakın ne oldu? Faizler artırıldı ve bir anda dolar o anda kısa sürede dolar çakılmış gibi oldu. Bu yüzden de yani böyle bir anda bir gecede işte olmuş tabii ki bunlar ama bu efendim işte dolar şu fiyattayken 3 katına çıktı. Yani böyle bir şey gerçek değil arkadaşlar. Reel değil. Bu yüzden de siz böyle bir anda işte 50 bin liram var ne yapacağım? Yığılmalı mıyım? Yani bu tarz paniklere gerek yok. O 50 bin liranızı bir bekletin bakalım ya. 10 bin lirasını yatırın. 10 bin lirasından sonra da biraz izleyin bakalım ya. Bir hafta geçsin, 10 gün geçsin. Çıksa da elbet düşen ve trend olmayan tam böyle alım seviyesinde gelen bir enstrüman bulunur arkadaşlar. Panik yapmayın. Sakinliğinizi koruyun. Yatırımda ve hayatta sakin kalmak her zaman kazandırır. Panik yapmak da kaybettirir. Bundan dolayı spekülatif haberlere, işte spekülatörlere bakmayın. Onlara inanmayın. Bu balinalar var biliyorsunuz. Zaten borsanın yani %97'sine sahipler bunlar. Bizler %3 piyonuz. Onların oyununa gelmeyelim. İnandığımız, bildiğimiz sağlam varlıklardan yatırım yapmaya devam edelim ve kazanmaya her zaman da devam edelim arkadaşlar. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız ve bana aynı zamanda destek olmuş olacaksınız. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu da izlemesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa onlara göndermeyi, aynı zamanda videomun etkileşimin artması için de videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.